Hazır mısınız? Damar bir konu var. Özellikle bugüne kadar annesine, babasına en ufak öf bile diyenler bu derse çok iyi konsantre olsun abi. Bedir abi şöyle bir baktım dünya konseptine. Politeizm diyenler çok tanrılı inanışlar var dediler ve gittiler. Bunun yanında pozitivistler ben bir şeyleri ispat etmeden asla inanmam dediler. Ve Yılmaz abi cennete, cehenneme, ruha bunların hepsine karşı geldiler ve inkar ettiler. Nihilistler komple elde avuçta ne varsa hepsini inkar ettiler. Daha sonra Muhammed abi septimizm denen bir olay çıktı ve her şeye şüpheci yaklaşmaya başladı abi. Sonra asrımızda en önemli hadiselerden bir tanesi Bedir abi materyalizm çıktı. Fizik ve kimya her şeyin önünde gelir dediler. Bir insanın saadeti sadece paraya bağlıdır dediler. Bunun yanında dünyada güçlü olmak istiyorsan bu da silah gücüdür dediler. Az önce saydığım bütün akımları toplayın abi. Hepsini 100'le çarpın. Acaba Muhammed abi bir ailenin saadetini temin edebilecek kabiliyete muktedir midir bunlar? Eğer bunlar bir aile saadetini bile temin etmeye muktedir değillerse demek ki yanlış bir kapı çalınmış abi. Demek ki İslamiyet'in olmadığı yanlış bir kapının tokatları yenmiş demek. Ve bu akımlar sonucunda yani İslamiyet'ten el ayak, vicdan ve kalp çekildikten sonra Muhammed Emin neler çıktı, neler peyda oldu? Huzur evleri peyda oldu. Artık bu ihtiyarlarla uğraşamam. Bu yaşlı kadının kahrını çekemem. Bu ama adamın dırdırını bıdı bıdısını çekemem dediler. Ve ziya rahatları bozulmasın diye huzur evi denen ziftli karanlıklara çocukluktan beri el bebek gül bebek onlara bakmışları hapsettiler, kararttılar abi. Yarım yamalak iman hakikatlerini almış bir vicdanım var Kadir kardeşim. Ama buna rağmen az önce anlattıklarımı acaba dedim bu dersi hazırlarken şu cümleleri kullansam dedim. Kullanırken bile sinirlerim gerildi. Bir anneye, bir babaya böyle muameleler Bedir abi sinirlerimi gerdi. Çünkü biz annemizden babamızdan hiç böyle görmedik. Hani insan sürekli dizinde bağdaş kurunca abi bir hissizlik olur. Kan gitmez Emre abi oraya. Ve orayı cimciklesen, iğne batırsan, elinle sıksan da öyle değil mi kardeşim? Artık bir hissizleşme olur. Bir insan Kur'an hakikatlerini beyin midesinde sindirip kalpteki iman potasında eritmiyorsa Bedir abi aynı hissizlik onda vuku bulur. Aynı canavarlık onda vuku bulur. Ve böyle bir insanın anne babasına bu zulümleri yapması gayet normaldir. Ama unutulan bir hadise vardır. Anne babanın hakkını koruyan Allah İsra suresinde aynen şöyle buyuruyor. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına erişecek olursa onlara sakın öf bile deme. Bedir abi bu cümle önemli. Öf bile deme. Onları azarlama. Onlara güzel söz söyle. Onlara merhamet ve tevazu kanadını ger. Ve de ki ey Rabbim nasıl onlar beni küçükken besleyip büyüttülerse sen de onların öylece merhamet buyur. Sizin içinizde olanı Rabbiniz hakkıyla bilir. Eğer siz salih kimseler olursanız muhakkak o kendine yönelenler için çok bağışlayıcıdır. Edebiyatta Onur fehva denen bir olay var. Yani bir olay ve önerme bütününü anlatacak kavram demek. Mesela hani bahçeye giderken Onur çimlere basmayınız yazıyor ya Barbaros abi. O aslında çimleri ezmeyiniz. Çimlere arabayla gitmeyiniz. Çimleri yakmayınız. Çimler üstünde mangal. Hepsini kapsıyor öyle değil mi kardeşim? Az önceki ayette Said öf bile demeyin diyor ya. Aynı böyle bir fehva makamı var abi. Yani Cenab-ı Allah anneye öf bile demeyin diyorsa Muhammed abi demek ki diyebilecek Ramazan hiçbir şeyimiz mevcut değil kardeşim. Muhammed abi diyelim ki mutfaktasın. İçeride de yaşlı, ihtiyar annen ve ihtiyar babam ve ihtiyarı annen var. O esnada sen abi yemeğe yumulmuşsun. Şöyle güzel bir tantuni yap. Yanına şöyle güzel bir salat derken çat diye elini vurdun, kestin ve öv diye bağırdın. Senin bağırmanı içerideki annen baban üstüne alınırsa zannediyorum bunun bile hesabını vereceksin abi.
Çünkü bu işin matematiğini Rabbim çok ilginç yapmış Bedir abi. Mesela dünyevi sebepler olarak bakacak olursak anne ve babanın içine Cenab-ı Allah çok ciddi bir şefkat tercih etmiş. Doğru mu Yılmaz abi? Evlat deyince en güzel yerlerde okusun. Ben aç kalayım, o yesin, o giyinsin, öyle değil mi kardeşim? Demek ki dünyevi sebep olarak Ali bir denklem kuracak olursak Cenab-ı Allah anne babaya çocuğu korusun diye acayip bir şefkat vermiş. Ama çocuğun içinde aynı şefkat var mı Ali? Aynı şefkat yok. Demek ki Recep dünya hayatında çocuğun korunabilmesi için Allah karşılık olarak anne babaya şefkat veriyor. Ama anne babaya korunması adına evlada şefkat vermiyorsa orada Rabbim diyor ki orada duracaksın. Çünkü anne ve baba hakkı bizzat benim hakkımdır. Yani Cenab-ı Allah orada evlada şefkati derç etmiyor Bedir abi. Ama esas aslan payını anneye ve babaya bırakıyor. Ve üstad bizi o derin okyanusa şu cümlelerle daldırıyor Oktay. Ey hanesinde ihtiyar bir valide veya pederi veya akrabasından veya iman kardeşlerinden bir iş yapamaz veya aciz, alil bir şahıs bulunan gafil. Annenize babanıza öf demişseniz rica ediyorum hayal edin o sahneyi. Burada çizgi film çekmeyelim abi. Annene babana o karşı geldiğin sahneyi hayal et ve şu dehşetli dersi dinle. Şu ayeti kerimeye dikkat et bak. Nasıl ki bir ayette 5 tabaka ayrı ayrı surette ihtiyar valideyne yani anne ve babaya şefkati celbediyor. Evet, dünyada en yüksek hakikat peder ve validelerin evlatlarına karşı şefkatleridir. Bu bir hakikattir değil mi kardeşim? Yani böyle dilden dile gelmiş bir hikaye değildir değil mi Murat abi? Mesela ne örneğine bakabiliriz? Bir tavuk örneğine bakabiliriz. O kadar korkak, kış desen kaçacak bir tavuk, doğru mu abi? Peki bu tavuk yavru civcivi için aslana saldırıyor mu? Kuşkusuz saldırıyor. Demek ki hakikaten yavruları ve evlatları korumak için Cenab-ı Allah anneye ve babaya bir şefkat mekanizması derc etmiş ve bu bir hakikattir. Tekrar ediyorum Kadir, bu bir çizgi film değildir. Ve en âli, yüksek hukuk dahi onların şefkatlerine mukabil hürmet haklarıdır. Çünkü onlar hayatlarını kemali lezzetle evlatlarının hayatı için feda edip sarf ediyorlar Bedir abi. Bir gün abi padişahın biri çok ciddi bir hastalığa yakalanıyor ve hastalığın tedavisi bir annenin kalbi. Tabii padişah bu. Ne yapacak? Altına boğacak anne kalbi getireni. Hayırsız veledin, evladın bir tanesi de ana kusura bakma sen bana tatlısın ama para baldan tatlı diyor Bedir abi. Annesinin kalbini bıçakla söküyor, eline alıyor. Koşuyor ki padişaha gitsin ve altınları alsın. Hızla, heyecanla, telaşla koşarken ayağı taşa takılıyor, düşüyor. Ve o yere düşen kalpten evladım bir şeyin yok ya. İşte anne, işte baba. Öf dediğin sahneleri düşün Baran. Ya ne bileceksin sen beni? İhtiyar dediğin kareleri düşün. Evladım bir şeyin yok ya diyen delik deşik olmuş bir kalp. Öyleyse insaniyeti sükût etmemiş ve canavara inkılap etmemiş her bir velet. Yılmaz abi Üstad Hazretleri'nin üslubunu bilirsiniz değil mi? Hep latiflik, hep müsbet hareket vardır. Üstad Muhammed Emin yumurtanın kabuğunu bile çöpe atmaz, toprağa gömer. Bir gün talebeleri bozuk floresanı çöpe kırarak attı diye bir bağırır talebelerine. Keçeliler şu tahrip duygusunu sizden alamadım gitti. Bütün kainata bu kadar şefkatle yaklaşan bir adam sana canavar diyorsa gerçekten korkman lazım Osman. Anladın mı niye canavar diyor? Hiç manasız ve kelimesiz, hiç manasız bir kelime yok Mert. Çok ilginç. Öyleyse insaniyeti sükût etmemiş ve canavara inkılap etmemiş her bir velet. O muhterem, sadık, fedakar dostlara halisane hürmet ve samimane hizmet ve rızalarını tahsil ve kalplerini hoşnut etmektir. Peki yapıyor muyuz böyle abi? Yoksa şöyle mi yapıyoruz Osman? Annen terleyince üşüme diye, evladım şu kazanı hırkanı unutma, ya ana yeter be diyor muyuz demiyor muyuz?
Öf bile demeyin ayete karşı yeter be diyen bir adam düşün. Ve İsra suresindeki öf bile demeyin ayeti geliyor. Eğer bunların tefsirinde bir canavar sureti saklıysa düşün Mesut, anasına babasına karşı gelen kabire girdiğinde bu şimalle mi girecek? Bu suretle mi girecek? Yoksa ağzından salya damlayan vahşi bir canavara mı tebettül edecek? Düşünmek lazım. Onların yaptıkları Bedir abi can havli. Can havli denen olay. Kaan abi seninle şöyle bir senaryo çizsek. Senin ev 8. 9. 10. 11. Kaan abi. O esnada senin sarışın tatlı Atakan var ya. Atakan'ın ayağı kaymış. Sen balkonda başka işle uğraşıyorsun. 10. kat bak. Abi hayal et Bedir. O esnada Atakan tam düşecek ve ben bağırıyorum. Çocuk düşecek, tutsana herif. Aşağı inip oğlunun hayatı kurtulduğundan bana teşekkür mü edersin? Yoksa hayırdır mı dersin Kaan abi? Teşekkür eder değil mi insan? İşte annen sana diyor ya evladım telli telli su içme. İşte abi can havli ya, sen onun canısın. Ben şahidim kendi annemden. Deseler ki oğlunun bir tırnağını mı çekelim, canını mı? Benim annem bir şefkat kahramanı. Kuşkusuz benim annem canını gözü kaparıverir yani. Ben annemde görüyorum. Ama sadece annemde görürsem bu sebeplere takılmak olur değil mi Mert? Annemin içine bunu koyan şefkat makinesi sahibi kimdir acaba? Değil mi kardeşim? Sebepleri kaldır aradan, zahir olsun yaradan. Ve üstad devam ediyor Murat abi, gitgide ağırlaşıyor. Kalbin hazır mı Murat abi? Hiç anneye öf dedin mi? Dediysen çok dikkat et. İşte o mübarek ihtiyarların vücutlarını istiskal, çirkin görmek, onun varlığından rahatsız olmak, ölümlerini arzu etmek ne kadar vicdansızlık, ne kadar alçaklıktır. Müsbet hareket düsturundaki üstattan çıkan cümlelere bak. Bunlar şiddet kokuyor Osman. Bil, ayıl. Demek ki akıbet çok kötü yere gidiyor. Evet, hayatını senin hayatına feda edenin hayatının son bulmasını arzu etmek ne kadar çirkin bir zulümdür ve bir vicdansızlıktır. Anla. Çocukluktan beri senin her şeyine koştursun. O pis altını temizlesin. O terini silsin. Hasta olduğunda uykuları bölünsün. Hayatı mahvolsun. Şehir şehir doktor doktor gezsin. Yaşlandıktan sonra sen içinden ne ki? Ya emekli maaşı da yok. Benim de durum yok. Şimdi 600 lira 1000 lira masraf çıkacak. Oldu mu Ali? Vicdan dayanır mı bu cümlelere? Ya da de ki ya bu ihtiyar da hep aynı şeyleri söylenip duruyor. Sen bebekken nasıldın birader? Aynı şeyleri zırvalayıp durmuyor muydun? Nasıl bir şefkat kahramanı sana baktı? Sen bir iki adım atmaya üşeniyorsun. Hele bir de altına kaçırıyorsa o söylediklerin. Hele. Hele hele. Bak bu helese önemli. Benim şahit olduğum bir hele bu. Hele hele. Ya hanımım aslında babamı istemiyor. Annemi istemiyor. Hanımın istemiyor. Ya benim beyim de işte bunlara karşı, beyin karşı geliyor. Rabbin sana bunları emrediyor. Sen hala hanım bunu demiş, beyim bunu demiş. Kabirde de çağır birader, hanımın beyin kurtarsın o zaman. Oldu mu abi? Ey derdi maişetle müptela olan insan, geçim derdiyle sarhoş olan insan. Bil ki senin hanendeki bereket direği ve rahmet vesilesi anne baba. Bereket sebebim diyor abi. Hayır, direği diyor. Direk olmasa ne olur, bina çöker. Senin hanendeki bereket Bedir abi. Yaşlı annemiz var ya Bedir abi. Bizzatihi hanendeki bütün bereketlere vesile direk olarak annendir. Bil Bedir abi. Bu bir ayetin tefsiridir. Bu bir hakikattir. Ve rahmet vesilesi ve musibet dafiyası, musibetleri kovma, hanendeki o istiskal ettiğin, o tiksindiğin, çirkin gördüğün ihtiyar veya kör akrabandır. Sakın deme, maişetim geçimim dardır, idare edemiyorum, bu para bana çocuğa anca yetiyor, hanımın makyaj malzemesini anca idare ediyorum. Çünkü onların yüzünden gelen bereket olmasaydı elbette senin geçim darlığın daha ziyade olacaktı. Ya abi hasat kaldıracaktım da o esnada dolu vurdu, hasatımı yedi. Dön evine bak, annene babana ne zulüm ettin. Ya abi dolmuştan iniyorum, yeni aldığım 150 lira kot vardı. Yırtıldı. Dön eskiye bak, kaç kere öf dedin.
Ya birader benim gibi 40 yıllık şoför araba tam oradan gelirken bir solladı, bir etti, bir çarptı. Araba 3 takla perte çıktı. 80 bin lira zarar. Dön arkana bak. Annenin babanın kaç kere yoluna halı olmadın da Allah senin altındaki o tekerleri böyle patladı, parçalattı. Doğru mu kardeşim? Çok acı. Değil mi abi? Yürek dayanmıyor dersin. Benim bile dayanmıyor. Bunu teyit eden, tekrar ediyorum bu cümlelerim latif cümleler ama ayete dayanaklı, ayet tefsiridir. Bunu teyit eden ve kendim gördüğüm bir misal. Çok latif bir misal. Benim yakın dostlarım bilirler ki 2-3 sene evvel her gün yarım ekmek. O köyün ekmeği küçük idi. Muayyen bir tayinim vardı ki. Kimi abi bu yarım ekmek? Üstad Said Nursi'nin günlük yediği bu kadir. Yarım ekmek. Bazen onu bulamıyor, 16 dişi dökülüyor. O ayrı bir olay. Çok defa bana kafi gelmiyordu o yarım ekmek. Karnımı doyurmuyordu. Sonra 4 kedi bana misafir geldiler. O aynı tayini hem bana hem onlara kafi geldi. Çok kere de fazla kalırdı. Bunun adı kardeşim bereket. Bereket anlaşılamayan bir şey değil mi Kaan abi? Bir bakıyorsun cüzdanına ya arkadaş aynı maaş ama bitmemiş bir türlü. Bir bakıyorsun yemekten aldığın lezzet had safhada. Mesela Allah şahidimdir. Bu mübalağa olsun diye söylemiyorum. Bugün öğle yemeğinde dershanede zeytin, domates, peynir yedim. Bak diyorum ki Allah şahidimdir. Kebap mebap hak getire. Yani burada öyle bir manevi lezzet var ki yediğim yemeğe vurdu ya. Sofradan yarım saatte falan kalktık değil mi Hüseyin? Yarım saatte falan kalktık sofradan ya. Abi öyle bir lezzet. O çayı yudumluyorum. O abi peynire banıyorum. Sanki baklava yiyorum ya. İşte bu bereket abi anlaşılabilecek gibi bir şey değil. Mesela Muhammed abi bir köşede 3 gün boyunca yemek ve su içmemiş bir adam olsa. Bir köşede de her gün en kral baklavadan yiyen bir adam olsa. Ertesi gün yani 4. gün. Her gün baklava yiyen adam bir dilim daha baklava yiyor. Ama 4. gün aç olan adam bir kuru ekmek bir su. Hangisi daha çok lezzet alır? Aç olan. Bak abi demagoji yapmıyoruz. Gerçekten bir aç kalın görün. Baklava yiyemezsiniz mideniz kaldırmaz. Yani matematiksel olarak denklem olarak baktığında aç olan adam daha çok lezzet alıyor. Ama düz mantık Aristo mantığı bakınca baklavanın daha çok lezzet vermesi lazım. Demek ki bereket çok saklı ve gizli bir olgu. Nasıl olduğunu anlamıyorsun. Ama nasıl kaçtığını görürsün. Nasıl? Hadi git eve annene ve babana öf de. Nasıl olduğunu göreceksin. İşte şu hal. O derece tekerrür edip bu bereket hali. O derece tekrar edip bana kanaat verdi ki ben kedilerin bereketlerinden istifade ediyordum. Kat'i bir surette ilan ediyorum. Onlar bana bar değil. Hem onlar benden değil. Ben o kedilerden minnet almışımdır. Ey insan! Madem canavar suretinde bir hayvan insanların hanesine misafir geldiği vakit berekete sebep oluyor. Öyleyse yaradılanın en mükerremi, en ikram sahibi olan insan ve insanların en mükemmeli olan ehli iman ve ehli imanın en ziyade hürmet ve merhamete şayan acaze, alil, ihtiyareler ve alil ihtiyarların içinde şefkat ve hizmet muhabbete en ziyade layık ve müstahak bulunan akrabalar ve akrabaların içinde dahi en hakiki dost ve en sadık muhip olan peder ve valide ihtiyarlık halinde bir hanede bulunsa ne derece berekete vesiledir, rahmeti celbeder anlarsın. Beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı belalar sel gibi üstünüze dökülecekti. Ne derece sebebi def, belaları kovmak olduklarını sen kıyas et. İşleri rast gitmeyen insanlara bakın. Acaba bugün ne yaptım der. Kardeşim, Rabbimin katında zaman ve mekan mevcut değildir. Beşer zulmeder, kader adalet eder. Sen dön, o gün anneme babama acaba ne yaptım diye düşün. İmani ve itikadi bir hadise olmadıkça Mahmut kardeşim, annene öf bile diyemezsin. Senin imani ve itikadi bir şeyine karışırlarsa Mert, namazın mı, zekatın mı, orucun mu, ibadetin mi, sohbetin mi? Kırbaç da vursalar geleceksin ama onlara efelenerek değil.
gene şefkat, gene rahmet ile gideceksin. Buradaki hukuk Kadir kardeşim şöyle şerh ediliyor. Önce hukukullah, yani Muhammed Emin Allah'ın hukuku. Daha sonra peygamber hukuku. Daha sonra bir kısım ulemaya göre asrın imamının hukuku. Daha sonra anne hukuku. En sonunda da garibin babanın hukuku. Yani Allah'ın hukukunu yerine getiremedikten sonra diğer hukuklar pek de önem arz etmiyor. Bu işin sırasını böyle bilmemiz lazım. İşte ey insan, aklını başına al. Eğer ölmez isen ihtiyar olacaksın. Var mı kurtuluş Kadir? Yok kardeşim. El cezâü min cinsil amel. Her amel kendi cinsiyle karşılık görür. Sen valideynine hürmet etmezsen senin evladın dahi sana hizmet etmeyecektir. Çok örnek görüyoruz değil mi Emre abi? Bakıyorsun çocuk ileride öyle bir dert olmuş ki babaya. Baba varlıklı, her yerde sözü geçiyor ama çocuk ayrı bir şey değil mi Kaan abi? Nasıl candan bir şey? Abi Cenab-ı Allah öyle bir çocuk veriyor ki o adama başka hiçbir derde gerek yok. Doğru mu Kaan abi? Adamın bütün hayatını silip süpürüyor. Demek ki men dakka dukka. Sen böyle edersen böyle bulursun ama Mehmet kardeş. Bak bir itiraz edelim. Öyle olmayan da var. Doğru mu Emre abi? Gayet Bedir abi rahat rahat gizenler de var. Doğru mu Bedir abi? Bedir abi seninle bir film çekelim. Şurada telefonunu alsam, çatırt diye üstüne bassam, sen bana daldıktan sonra halledebiliriz değil mi onu Bedir abi? Hallederiz. Nasıl hallederiz? 300 lira, 500 lira, 1000 lira. Doğru mu Muhammed abi? Aramızda hallederiz. Peki Bedir abi, senin fabrikaları patlattım. Arabayı mazot döktüm, yaktım. Evine girdim, her yeri parçaladım. Bu kadar büyük bir olayı aramızda halledebilir miyiz? Halledemeyiz. Nereye gitmemiz lazım? Bir mahkemeye gitmemiz lazım. Anne babasına karşı gelip onların vicdanlarına hasar veren evlatlar, eğer bu dünyada karşılık görmediyseniz sizin halinize acırız. Çünkü o kadar büyük bir şey yapmışsınız ki bu dünya mahkemesinde karşılığı yok. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılmış. Bedir abi çok ürkütücü değil mi? Demek rahat rahat dünya hayatı gidenlere uçuruma doğru koşan koyuna çoban taş atmıyor diyebiliriz. Bila teşbih. Eğer ahiretini seversen işte sana mühim bir define. Onlara hizmet et, rızalarını tahsil eyle. Eğer dünyayı seversen yine onları memnun et ki onların yüzünden hayatın rahatlı ve rızkın bereketli geçsin. Yoksa onları istiskal etmek, çirkin görmek, ölümlerini temenni etmek ve onların nazik, seriüt teessür, yani sürekli üzülebilen kalplerini rencide etmek, dünyayı da ahiretini de kaybettirire mazhar olursun. Eğer rahmeti Rahman istersen o Rahman'ın vadiyalarına ve senin hanendeki emanetlerine rahmet et. Mesela anne baba olunca insan bu gözle bakmıyor maalesef. Diyor ki ya anadır, babadır, sürekli hakkını helal etmiştir, ne de olsa hallederiz diyor. Mesela ben de kafamda böyle bir matematik kurmuştum abi. Diyordum ki ya ana hakkı zaten ödenmez, bari ben babamınkine yoğunlaşayım diyordum. Yani onun kolay ödeyebiliriz diyordum. Ama sonra baktım ki abi, kurduğum denklem pek beni kurtaracak bir denklem değil. Ve şunu anladım kardeşim. İlk emri oku olan bir kitabın ilk sorusu da acaba annene babana nasıl davranman gerektiğini okudu mu olacaktır.